Ukrayna'da büyük bir panik yaşanıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın hipersonik füzelerinin durdurulamaması. Rusya'nın dün gerçekleştirdiği saldırıda fırlatılan İskender ve Kinjal füzelerinin tamamı hedeflerini nokta atışıyla vurdu. Ve Ukrayna'nın askeri üretim tesislerini yok etti. Zelenski konuyla ilgili oldukça dramatik bir açıklama yaparak kendilerine yeteri kadar hava savunma sistemi vermeyen NATO ve Avrupa Birliği'ni suçladı. İran, ABD ve İsrail savaşında ABD, İsrail'i korumak için 3 günde tam 800 Patriot füzesini kullanmıştı. Zelenski, İsrail'i korumak için 3 günde kullanılan Patriot sayısının Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bugüne kadar kullanılan tüm Patriot sayısından kat be kat fazla olduğunu da geçtiğimiz ay başka bir röportajında kendine has üslubuyla ağlayarak dile getirip isyan etmişti. Acaba bundan başka ne beklemeliydi ki? Rusya'nın dün gerçekleştirdiği son saldırıda Kiev ve Kiev bölgesinde bulunan askeri sanayi fabrikalarıyla ordu lojistiği için kritik önemdeki yakıt ve enerji sektörü tesisleri vurularak imha edildi. İmha edilen fabrikalar İHA ve benzeri saldırı silahlarını ve bunların yakıtlarını imal eden tesislerdi. Dikkatinizi çekerim. Ukrayna'nın Moskova ve çevresindeki petrol rafinerilerine yapılan saldırılar sonrası Rusya hipersonik füze kullanımını çok ciddi bir şekilde arttırdı ve görünen o ki daha da arttıracak. Rusya'nın kullandığı İskender ve Kinjal'ler tahrip gücü çok ama çok yüksek korkunç silahlar ama kafalar karışmasın. Sivil binalara çarpan SİHA'larla karıştırılmasın. Hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı SİHA ve İHA saldırılarında bazen sivil binaları vurabiliyor. Bunlar hedefinden sapan ya da hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken binalara çarpan SİHA'lar. Ukrayna'nın veya Rusya'nın kasıtlı olarak sivil binaları hedef aldığını düşünmüyorum. Bu benim görüşüm. Bu her iki tarafın da özellikle sosyal medya varken bilinçli olarak alacağı bir risk değil. Zaten görüntülerde rastlıyoruz. Vurulan sivil binalardaki yıkım genellikle sınırlı oluyor. Oysa herhangi bir balistik veya hipersonik füzenin yıkım gücü asla bu SİHA'larla karşılaştırılamaz. Tek bir İskender füzesi koca bir fabrikayı veya birkaç apartman bloğunu tamamen enkaza çevirebilecek korkunç bir tahrip gücüne sahip. Rusya son saldırılarda Ukrayna hava savunma sistemlerini alt edebilmek için hipersonik füzeleri göndermeden önce yüzlerce İHA, SİHA ve sahte drone göndererek Ukrayna'nın elinde kalan son savunma füzelerini tükettikten sonra hipersonik füzelerle nokta atışı hassasiyetlerle askeri hedefleri imha ediyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenler de genellikle askeri personel veya teknik elemanlar oluyor. Bu balistik füzelerden bahsetmişken önce biraz İskender füzesinden konuşalım. Bu hipersonik füzeler nükleer veya konvansiyonel başlık taşıma kapasitesine sahip son derece yüksek hareket kabiliyetli mobil balistik füze sistemleridir. Yaklaşık 1000 kilometre menzile ve uçuş sırasında manevra yapabilme yeteneğine sahipler. Sesten 5 kat daha hızlı uçabilen bu İskender füzeleri şu ana kadar Ukrayna'da hava savunma sistemleri tarafından hiç durdurulamadı ve Rusya bu füzelerden her ay 200 adet üretebiliyor. Ve de envanterinde binlerce İskender M balistik füzesi olduğu da biliniyor. Rusya geçtiğimiz hafta Kiev'de yaptığı bir saldırıda aynı zamanda Neptün füzelerinin üretildiği bir fabrikayı da imha etmişti. NATO ve Ukrayna'nın en büyük korkularından birisi de Rusya'nın sahip olduğu Kinjal füzeleri. Bu füzeler sabit bir rampaya ihtiyaç olmaksızın MiG-31 veya Tupolev-22 uçaklarından da havadan fırlatılabilen ve sesten tam 10 kat daha hızlı gidebilen, havada manevralar yaparak savunma sistemlerini kolaylıkla alt edebilen füzeler. Rusya bu Kinjal füzelerinden yılda 70 adet üretebiliyor ve envanterinde 600'den fazla Kinjal olduğu da biliniyor. Rusya'nın elinde ayrıca yüksek miktarlarda Kaliber, Onyx, Oreshnik, Zirkon ve bunların farklı varyantlarından mevcut ve yılda 3000'in üzerinde toplam üretim kapasitesine sahip. Daha da önemlisi ihtiyaç durumunda Kuzey Kore ve Çin'den yüksek miktarlarda balistik ve hipersonik silah tedarik edebilme kabiliyetine sahip. Ukrayna ise Batı destekli olarak Flamingo ve Neptün füzelerini üretebiliyor. Normal şartlarda da ayda 40 Flamingo üretebilecek kabiliyete sahip olması planlandı ama Rusya sürekli askeri fabrika ve üretim tesislerini vurduğu için şu an üretim muhtemelen durmuş veya büyük oranda sekteye uğramış vaziyette.
Ukrayna'nın son Moskova saldırısında 4 Flamingo füzesi kullanıldı. Zelenski'nin elinde çok daha fazlası olsaydı bunu gözünü kırpmadan atabilecek bir ruh haline sahip olduğunu biliyoruz. Elbette Ukrayna vurulan fabrikalarla ilgili bilgi vermiyor, saklıyor ama günümüzde uydu görüntüleriyle imha edilen tesislerin görüntüleri internette bolca mevcut. Rusya'nın yaptığı son saldırıların etkisi anında görülebilecek etkiler değil, şöyle ki Kiev ve çevresinde imha edilen ve vurulan tesisler İHA, roket ve mobil fırlatma rampaları üreten tesisler olduğu için muhtemelen Ukrayna saldırılarında önümüzdeki günlerde gözle görülür bir düşüş olacak. Şimdi Ukrayna bu tesisleri ülkenin batısında yeniden inşa etmeye ve son montajları yapabileceği alternatif üretim tesisleri aramaya başlamış vaziyette. Elbette savaştaki bir ülke için bu son derece doğal bir refleks ama görünen o ki Ukrayna saldırılarında ivme çok düşecek. Bunun sağlamalarını da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukraynalı yetkililerin bana göre biraz kırık açıklamalarından anlayabiliriz. Ömrü hayatında üniforma giymemiş, askerlik yapmamış, hatta gençken antimilitarist bir adamın genel sekreterliğini yaptığı NATO'dan gelen açıklama ise benim nazarımda oldukça içler acısı durumda. Mark Rutte dün Ankara'da yaptığı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği son füze ve drone saldırısını değerlendirdi. Rusya ve lideri Vladimir Putin'in askeri açıdan bir çaresizlik ve umutsuzluk içinde olduğunu belirten Rutte, ittifak üyelerine Ukrayna'ya yönelik hava savunma desteğini kesintisiz sürdürme çağrısında bulundu. Bakın, Ukrayna, Moskova ve çevresindeki petrol rafinerilerini ve sivil hedefleri İHA'larla vurduğunda bunu kahramanlık olarak gören NATO, Rusya hipersonik füzelerle Kiev'deki askeri fabrikaları imha ettiğinde çaresizlik ve umutsuzluk olarak adlandırıyor vaziyeti. Kameralar önünde ettiği bu laflara acaba kendisi ne kadar inanıyor bunu sorgulamak gerekli. Bilmem bu açıklama hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın dostlar ve devam edelim. NATO Genel Sekreteri Putin'in ne yapmasını bekliyor ya da hayal ediyordu acaba? Siz Ukrayna'ya füze ve teknoloji vererek Moskova'daki enerji altyapısını vurduracaksınız. Putin de elindeki silah envanteriyle Kiev'deki askeri fabrikaları nokta atışıyla imha etmeyecek de ne yapacak? Batı küstahlığı işte aynen böyle bir şey dostlar. Bunun başka hiçbir izahı yok. Bu kibirli adam açıklamasının devamında da Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki hayati öneme sahip enerji ve savunma sanayisi altyapılarına başarılı darbeler indiriyor. Ancak bu başarının sürmesi için özellikle hava savunma alanında sürekli desteğimize ihtiyaçları var. Tüm müttefikler Ukrayna'ya yardımların kesintisiz ulaşması için özel bir çaba göstermelidir. Trump'tan daha beteri olmaz diyordum ama Hollanda eski başbakanı saçmalama konusunda gerçekten Trump'la yarışabilecek, onu geride bırakabilecek bir seviyede. Neyse ama şimdi gelelim asıl diğer büyük bombaya, yani Ukrayna'ya yapılan kırıntı niteliğindeki Patriot hava savunma sistemlerindeki yeni ortaya çıkan büyük skandala ve rezalete lütfen kulak verin, buradan sonrası çok şokomelli. 6 Temmuz'da Kiev'e yapılan Rus saldırısında birçok Patriot İskender füzelerini durdurmak için ateşlenmiş ama hiçbiri hedefini tutturamadan düşmüştü. Polonya'da ise Sabor, yani Polonya Meclisi'nin yürütme kanadı diyelim, Başkan Vekili Krzysztof Bosak, hükümetin Polonya'nın kendi hava savunma kalkanı için ayırdığı Patriot füzelerini Sejm milletvekillerinin onayı ve rızası olmadan gizlice Ukrayna'ya devrettiğini iddia etmiş ve Varşova'da siyasi bir tartışmanın fitili ateşlenmişti. Polonya Başbakanı Tusk yaptığı son açıklamayla bu füzelerin devredildiğini kabul ederken bu adamın Polonya'yı zayıflatmadığını, aksine koruduğunu da savundu, özellikle böyle ateşli bir çıkış yaparak. Ama tekrar ediyorum, Polonya'da meclis onayı olmadan verilen Patriotlar İskender füzelerini durduramadı ve bazıları havada kendiliğinden patlayarak yere düştü. Tamam, İskender füzeleri hipersonik füzeler ve havada manevra kabiliyetine sahip ama en azından onlarcası ateşlenen Patriotlardan en az birisinin görevini yaparak bir tane İskender füzesini durdurması istatistiksel olarak gerekli değil miydi? Hemen bunun da sebebini açıklayalım.
İddiaya göre parası NATO havuzundan ödenen bu füzeler düzgün saklama koşullarına sahip olmadan depolarda tutulduğu için son kullanım tarihi geçmiş ve vasfını yitirmiş füzelerdi. Yani Polonya bu durumda kendi envanterindeki tarihi eski, geçmiş ve düzgün saklanmamış ama parası NATO havuzu tarafından ödenmiş füzeleri de Polonya Meclisi'nin onayı olmadan gizlice Ukrayna'ya devretmiş. Bunun altından daha çok farklı kokular çıkacak. Neyse onları zaman içerisinde ele alacağız. Şu an Polonya'da bu konuyla ilgili çok sert tartışmalar yaşanıyor ve Polonya muhalefeti iktidarı maddi konular başta olmak üzere birçok şeyle suçluyor. Ama Polonya Başbakanı'nın muhalefeti susturma yöntemi bence muhteşem ve komik. Muhalefete siz Rus yanlısı mısınız diyerek adam neredeyse dosyalarını örtmeye çalışıyor. Dostlar, Polonya'da Ukraynalı göçmenlere yönelik saldırılar ve sert tavırlar da kademeli bir şekilde artmaya devam ediyor. Sosyal medyada Polonyalıların Ukraynalı mültecilere yaptığı saldırılar ve hiç hoş olmayan davranışlarla ilgili her gün yeni videolarda yayınlanmaya devam ediyor. Savaşın ilk aylarında yalandan oluşturulan sevgi ve anlayış günümüzde neredeyse tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Polonya Savunma Bakanı Ukrayna'yı aşırı sağcı Ukraynalı paramiliter banderacılar için uyarmış ve Ukrayna sabıkalı faşistleri kahraman ilan etmeye devam ederse onlara AB yolunda asla destek vermeyeceklerini sert bir dille söylemişti. Polonya Başbakanı Tusk, Patriot skandalı ile ilgili kendini savunmaya çalışırken geçmişten gelen tarihi anlaşmazlıklar ya da Ukraynalı mülteciler konusundaki fikir ayrılıkları iki ülkenin Rusya'ya karşı savunma ittifakına gölge düşürmemelidir diyerek de yine böyle komik bir çıkış yaptı. Gördüğünüz gibi Polonyalıların ülkedeki mülteci Ukraynalılara bakışı özellikle yakın tarihteki sıkıntılar sebebiyle gittikçe yükseliyor ve artmaya devam ediyor. Ukrayna Meclisi'nin halk kahramanı ilan ettiği Stepan Bandera, Doğu Polonya'da 100 bine yakın Polonyalıya yapılan katliamın baş sorumlusu ve Polonya bunu haklı olarak hazmedemiyor. Her fırsatta da bu konuyu tekrar açmaya devam ediyor. Ayrıca bu sabah saatlerinde Ukrayna Azak Denizi'nde Kırım'a petrol taşıyan 10 sivil gemiyi roketlerle vurdu ve sonrasında yapılan resmi açıklama ise dehşet verici. Ukrayna medyası bunu Azak Denizi'nde endüstriyel ölçekte bakın av diye duyurdu. 8 tanker, bir kuru yük gemisi ve bir feribotun vurulmasını av olarak lanse ediyorlar. Yine Ukrayna basınında çıkan haberin devamı ise şöyle: SBS komutanı Robert Brody 414. Ayrı İnsansız Hava Araçları Alayı Madyar'ın kuşları bünyesindeki Kairos pilotlarının gerçekleştirdiği tarihi hava-deniz muharebesini şu sözlerle duyurdu. SBS'nin özgürlüksever Ukrayna kuşlarının göklerden indirdiği yaptırımlar iş başında sivil yük gemilerine İHA saldırısını muharebe olarak ilan edip süslü cümlelerle bunu gururla duyuranlar Rusya sert bir karşılık verdiğinde neden bunu barbarlık olarak tanımlıyorlar dostlar? Bunu herhangi bir yorum yapmadan sadece sizlerin görüşünüze bırakıyorum. Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlara yazın. Devam edelim. Dün gerçekleşen Rus saldırısı sonrası Avrupa Birliği Başkanı Ursula'dan da hamle gecikmedi ve Rus barbarlığını durdurmak için 21. yaptırım paketini de devreye sokacaklarını ilan etti. Bu da demek oluyor ki daha önceki 20 yaptırım paketi hiçbir işe yaramamış, havaya gitmiş. Benim bundan çıkartabileceğim tek sonuç ve anlam budur. Daha önceki 20 tanesi bir işe yaramamış ki şimdi 21.sini yapıyorlar. Yapsınlar bakalım. Tek bildiğim bu yaptırımların hepsi Avrupa Birliği'nin eliyle sırayla patladı. Ucuz Rus enerjisinden mahrum kalan Alman otomotiv sanayisi çöktü, pazarı Çinlilere kaptırdı. Otomotiv dışı sektörlerde de birçok devasa fabrika kapandı veya Çin'e taşındı, olan Avrupalı sanayici oldu. 21.sini de yapın, hatta bence 30. ve 31.sini de yapın. Sonra gene Çin'e Xi Jinping'in kapısına gidip para dilenirsiniz.
Bakalım Ankara'daki NATO zirvesinde nasıl kararlar alınacak merakla bekliyorum. ABD'li diplomatik kaynaklardan aktarılan diğer önemli bir gelişme de Trump'ın bir şekilde bu savaşı bitirmek için hamle yapacağı. Associated Press'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen hep böyle olur. Adı açıklanması istenilmez ama bir şekilde haber servis edilir. Üst düzey bir Amerikalı yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda acil ve yoğun bir ihtiyaç hissettiğini belirtti. Demek ki Trump şunu elden dağıt, ben bu savaşı sonlandırmaya çalışacağım demek istemiş. Adı gizli tutulan bu yetkili Trump'ın Zelenski ile yapacağı son görüşmede savaşı doğrudan bitirecek, somut barış yollarını ve müzakere şartlarını masaya yatıracağını aktardı. Yine bu çok gizli diplomatik kaynağın aktardığı en çarpıcı gelişme ise Trump'ın ikili diplomasi trafiği oldu dostlar. Planlamalara göre Trump Ankara'da Zelenski ile görüşmesini tamamlayıp Ukrayna tarafının kırmızı çizgilerini ve pozisyonunu netleştirdikten hemen sonra Rusya lideri Putin'le doğrudan iletişime geçecek. Trump daha önce de Beyaz Saray'da ağırladığı Zelenski'yi resmen kovmuş ve barış masasına oturması gerektiğini sert bir dille dikte etmişti. Zelenski'nin suratını hatırlıyorsunuz değil mi kovulurken? Muhtemelen aynısını tekrar kendine has diliyle yapacak gibi duruyor dostlar. NATO zirvesinde alınacak kararları da elbette birlikte analiz etmeye devam edeceğiz. Bu arada Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'nın yolunda bir yerde oturuyorum. Bu sabah Trump tepemden geçti, uçağını da gördüm. Bunu da söylemek istedim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler.